Evet, merhabalar. Bugün Kayıp bölümlerin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölüm Seattle Kanalizasyonu. Bugün oynayacağım bölüm. Jackson partisi 15 dakika civarı sürmüştü. Bunun daha uzun süreceğini düşünüyorum açıkçası. Hani diyaloglar tamamlanmamış vesaire ya hani ve gerçekten kısa hissettiriyordu. Bunlar daha uzun gibi geldi bana açıkçası. Bakalım. Beklediğim gibi mi olacak? Bunlarda da tanıtım videosu ve geliştirici yorumları var tabii ki de. İkisi açık olsun. Başlayalım bakalım. Seattle In kanalizasyonları. this second deleted level, which is an Evet. extended sequence of the sewers in Hı. Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack Evet. by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the Hı current. And hı. then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Hepsinde bunu uyaracak herhalde. Bu uyarıyı yapacak. Ha, bu oyunda olan bir yer. Direkt oradan başlattı. Şu anda ana hikayede bulunan bir bölümü izliyoruz zaten. Yeni bir şey yok yani. Evet, şimdi akıntıya kapılacağız. Başladı şu anda, evet. Şu andan itibaren kayıp bir bölüm oynuyorum. Orijinal oyunda bulunmayan bir yer burası. Tamam. Tutunamadım bu arada. Heh, şuraya tırmanabilirim. Vay. Sikeyim Seattle'ı. Hmm. Tamam. Neredeyim ben? Bunlar yeni sanırsam ha. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able Evet. to climb out is not going to be so easy. Hı. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not Evet. how they expect it. Tamam. Yeni dublajlar var bu arada. Hani bunların hepsi şu anda tahmin edeceğiniz üzere yeni. Çok hoşuma gitti o. Demirleri de tutunuyor bu arada. Öyle bir animasyon var. Evet, bu bölümler beklediğimden daha da iyi sanırsam. Jackson partisinden daha This gelişmiş, level, o kesin. internally known as Fine Nora, was quite long in Evet. duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. Allah Allah. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Anladım. Yani kesinlikle oynanışı yavaşlatırdı bu arada. Hani mesela şurada bir başarısız oldun diyelim. En başa gidip aynı şeyleri yapmak, evet. Yani bir parkur oyununun yapacağı bir şey ve Last of Us'ın yapısına uyar ama tempoyu düşürürdü kesinlikle hani.
Özellikle Part When 2'de the tempo players düşüşü reach the olmamalı. doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Dünyaya bakayım, yeni bir şey var mı? Yok sanırsam. Var mı? Galiba bunlar yeni. Evet. Evet. Loot neden yaptığımızı anlamadım. Yani pek açıkçası inanmıyorum ama çatışma olacak mı acaba? Bakalım. Beni bu lanet yerden çıkar. Mesela bazı konuşmalar vardı orijinalde Throughout bunun the rest gibi. of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each Evet. turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player Böyle to devam climb et. into such small pipes Bu that they have to şekilde be devam et, crawling on their Ellie. stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. We added a tiny space just to Evet. reward the player's exploration with a pick-up Onu ben item, fark and we ettim. made sure it Tam was something that gelecektim. made sense Bunu that you'd söyledim. find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Çok da mantıklı yani. Sonuçta bütün pislikler en sonunda buraya düşüyor ve malzemelerin de burada olması güzel tasarım yani. Bayağı bütün envanter burada ya. Bu neymiş? We love the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Kendini kaybetme Ellie. Bunlar yeni. Evet. Şuradan süzülen ışık. Kamera çevrilmiyor mu ya? Bakamadık oraya. İlerleyelim bakalım. Gayet güzel ya. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics Gerçekten that dar. allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Biliyorum kardeşim nasıl aradan geçeceğimi. Ama şu arka kısmı merak ettim ve oraya bakacağım. Galiba çıkamıyorum ama. Öyle mi? Ah be. Buraya acaba gidebiliyor muyduk? Ben oradan mı geldim lan? Evet, ben yukarıdan geldiğimizi sanıyordum. Kusura bakmayın, bir kafam bir gitti abi. Düşünemedim o an. Tamam. Sikeyim böyle şansı. Kesinlikle. Burası ölmek için çok berbat bir yer. Kesinlikle. Öyle. Senin her dediğine katılıyorum galiba şu an. Burası nedir? Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no back. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them.
Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Galiba takırdayan Joel'a falan dönecek. Yani PTSD ile alakalı bir şey söyledi. Hani travma sonrası stres bozukluğu. Türkçesi TSSB. Böyle bir sahnenin olması garip gerçekten ve bu ışığın sönmesi de bayağı Oo. Ve zorluyor hala ışığı açmaya. Uf. Kötüymüş bu. Siktir. Ve bölüm bitiyor mu? Bitmedi. Hayır. Beklemediğim şeyler bunlar. Aa, bu şu an başa döndük la. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Az önce hani bölüm bitiyor dedim ya, evet. O sırada gerçekten bölüm bitti ve şeye döndük. Ana hikayedeki bölüme döndük. Burası ana hikayede bulunan daha kısa hali. Hani o akıntıya kapılıyoruz hastalıkla beraber ve buraya düşüyorduk. Bu kısım böyle değildi ama onu biliyorum. Bu öyle ışıklı bir alan değildi. Ha, Remastered'da değişmiş midir bilemeyeceğim. Ve şu canlı. Onu söylemek olayım ve bu galiba onu This is söyleyecek. the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players Buranın over to be girişinden closer bahsediyor to şu an. trigger the Evet. stalker's attack. This Evet. caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. Geber kardeşim benim. Tamam mı? Yok öyle bir şey. Beni korkutamaz. Bölüm bittiğini düşündüğüm için çatışma olmayacakmış bu arada. Onu da anlamış olduk. Şöyle çıkalım. Aynen, çıkışa geldik ya. Bitmek üzere. Ha. Genelde şurada sopa olduğu için buraya gidip alırdım ama şu an yok galiba. Yok. Ha, buradan bir ses geliyor değil mi? Evet, o da bir detay aslında. Bazıları Red King'in olduğunu falan söylüyor da ben sanmıyorum. Red King'in fare kralı işte. Burası da mesela ışıklı değil. Remastered'ı hatırlamıyorum ya. Böyle miydi buralar acaba? Bu böcekler de yoktu. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Bu herifler cidden bu kadar ince çalışıyorsa yani kafayı yemişler ya. Bu arada yürümeye Last bile ladder climb is quite lengthy. bir anlama göre Although dizayn we could etmişler. have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built Evet. anticipation. Açılacak mı Whether açılmayacak there mı? was success at the top or not after all you've been through. Evet. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the Ve final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first evet. time. Ormana giriyoruz ve Scar'larla karşılaşıyoruz. Büyük ihtimalle bölüm bitiyor bundan sonra. Sağ ol be, bir oynayayım be. Bir Scar'larla çalışayım. O kadar loot yaptım. Burada herhangi bir farklılık yok. Bitti. Bu bölümün asıl olayı Ellie'nin kesinlikle PTSD yaşamasıydı. Güzeldi. Kesinlikle güzel bir bölümdü. Av'ı merak ediyorum açıkçası. Av'da tabii ki de öbür bölümle bahsedeceğim ne olduğunu. Bu bölümü burada bitirelim ya. Çok uzatmak istemiyorum. Öbür bölüme bekliyorum. Merak edenler. Evet. Yine aynı şekilde.
normal akışıyla ilerleyeceğiz. Şimdilik kapatıyorum. İyi günler.